Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir elbise çalışmasının anlatımını yapacağım. Yine yakadan başlayacağız, yine popcornlarımız var ve etek kısmımız bakın şöyle hafif çan olarak geliyor ve etek uç kısmımızda da böyle bir fırfırlı çalışmamız var. Çok güzel ve çok yumuşacık arkadaşlar. Çok güzel ve çok yumuşacık. İpi yine Ceyhun sağ olsun, bu modeli örmek istediğimde resmini gönderdim. Abla yeni iplerden bu çok uygun olur, bununla örmelisin dedi ve Ceyhun'un gönderdiği iple beraber ördüm ve çok memnun kaldım. Arkadaşlar 2 yumak iple beraber bu görmüş olduğunuz elbiseyi tamamladım. Burası elbisemizin ön tarafı. Bakın şurası da arka tarafı. Arka tarafta da çocuğumuzun rahatça giyip çıkarabilmesi için şöyle güzel bir düğmeli yaka çalışmış olduk. Misinalı, şişle ve bütün örülen bir çalışma arkadaşlar. Kol da dahil olmak üzere hiç dikişimiz yok. Bakın. Dikişsiz böyle bütün harika bir elbise çalışmasını sizler için anlatmış oldum. Elbisemizin büyüklüğü arkadaşlar rahat 1 yaştan 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Yani bebeklerimizin büyüklüğü çok değişken oluyor. Ama normal standart büyüklükte bir bebeğin 1-3 yaş arası kullanabileceği büyüklükte bir elbise oldu. Çok yumuşacık, hafif tüylü fakat tüyler kopmuyor arkadaşlar. Tüy konusunda biliyorsunuz özellikle bebeği rahatsız edip etmemesi konusunda çok tereddüt eden biriyim. Fakat ip öyle bir ip değil. Kesinlikle kopma yapmıyor. Böyle yumuşacık, sanki tavşan tüyü gibi bir dokusu var. Bayıldım. Evet, şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi misinalı şişle bütün örülen bir örgü çalışması. Örgüyü anlatırken devamlı santim ölçüsü verdim. Videonun sonunda da en boy kol ölçülerini yine santim olarak size verdim. Ölçüyle yol almak isteyen arkadaşlar da ölçülerle beraber örebilirler. Bu iple değil de normal bir iple örmek istiyorum diyen arkadaşlar yine bebek iplerinin tamamıyla örebileceğiniz bir model çalışması. Ben görmüş olduğunuz bu ipi 4,5 milimetre örgü şişiyle ördüm ve görüyorsunuz dokusu ne kadar güzel. Belki 5 milimetre ile bile örülebilir. Eğer eliniz sıkıysa siz zaten 5 milimetre ile örün. Normal örgü ipleriyle de 3,5 ya da 4 milimetre, eliniz çok bolsa 3,5, öyle bol değilse 4-4,5 milimetre ile yine örebilirsiniz. Fakat belki benimkinden bir tık küçük olabilir arkadaşlar. Çünkü benim 4,5 milimetre şişle ördüğüm için böyle bu büyüklükte oldu. Ama daha ince ip ve daha ince şişle örerseniz daha küçük örgünüz olur. Bunu şimdiden söyleyeyim. Evet, beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Arkadaşlar bu modelin hırkasını, beresini, patiğini anlatmayı da düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Aynı ipin beyazının siparişini verdim. Ceyhun yollasın, aynı iple beraber çok güzel bir hırka, yine elbisemize uygun bir modelde çalışarak size anlatacağım. Evet, şimdi hazırsak bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar elbise çalışmamda bu kez Moss marka Lavita yarn serisiyle beraber elbisemi öreceğim. Bu çalışmamda da bu ipi kullanacağım. Yine yeni nesil dediğimiz hafif tüylü iplerden biri, fakat tüyleri kopmuyor arkadaşlar. Böyle çok hafif yumuşacık bir örgü ipi. Örgü ipim de arkadaşlar 100 gram ve 245 metre uzunluğunda. %60 polyamit ve %40 premium akrilit içeriği var. Renk numaram 4160. Arkadaşlar aynı iple örmek isterseniz çevrenizdeki tuhafiyelere bakın. Şayet orada bulamazsanız, internetten alışveriş yapmak isterseniz bu ipi bana Instagram'da Ceyhun Yün sayfası var. Ceyhun kardeşim gönderdi. Aynı zamanda Ceyhun Yün internet sitesi de var. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, elbisemiz yine klasik yakadan başlanan bir
çalışmayla örülecek. Bakın çok da güzel, böyle dokusu yumuşacık bir örgü ipi. Bayıldım ben örgü ipine. Ve bu görmüş olduğunuz ipi arkadaşlar, normalde ben bol örgü örmem. Yani şiş numaramı ipime böyle çok ayarlarım. Fakat bu iple beraber normalde ben 4 numarayla örebileceğim bir ip diye düşünürken baktım ki ip de böyle tüylü olduğundan kaynaklı biraz kalın şiş istiyor. Dolayısıyla ben 4 numarayla örmek isterken 4,5'un daha uygun olduğuna karar verdim. Bakın 4 numarayla örülmüş halimiz bu. Yani 4,5 milimetre örgü şişi kullanarak bu çalışmayı öreceğim. Yakadan başladım. Tam 55 ilmeğim var şişimde arkadaşlar. 55 ilmekle beraber örgüme başladım. Rahat 1-2-3 yaşın boynunu sarabilecek uzunlukta olmuş oldu. Biraz daha ördükten sonra yaka ölçüsünü santim olarak da size vereceğim. Şimdi ne yaptım? 4,5 milimetre örgü şişime 55 ilmek atarak örgüye başladım ve 2 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Bakın 1-2, burada da 1-2 diş haroşa örgü ördük. Şimdi 55 ilmeğimizi ayıracağız arkadaşlar. Ayraçlarımızla beraber, şayet ayracımız yoksa böyle renkli bir ipte kullanarak ayırt edebilirsiniz. Arka beden, kol ve ön beden olmak üzere ayıracağız. Hemen başlayalım. Şimdi 55 ilmeğimizi ördük. 2 diş haroşa boyunca. Şimdi roba ayrımları yapacağız ve elbise arkadan arkadaşlar şöyle düğmeli bir çalışma olacak. O yüzden ilk 5 ve son 5 ilmeğim arkadaşlar ilik düğme çalışması için haroşa örgü olacak. Şimdi başlayalım. Arka bedenimiz düğmeli olacak. Ön bedenimiz düğmesiz olacak. O yüzden şu görmüş olduğunuz yer bizim arka bedenimiz. Arka bedenimizin sol tarafı. Şimdi ilk 5 ilmeğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz ama bir ilik çalışmamız var. O yüzden ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm haroşa olarak. Üçüncü ilmeği ördüm haroşa olarak. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ne yapmış oldum? Hem 5 ilmek haroşa örmüş oldum, hem de bakın ilk ilik çalışmamı yapmış oldum. Şimdi arka beden için 11 ilmek öreceğiz. 5'ini haroşa olarak ördük. 6'sını düz örgü olarak öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplamda 11 ilmek örmüş olduk. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi bazı arkadaşlar haroşa örgüyü örerken ben düz örüyorum. Bazı arkadaşlar ters örgüden haroşa örüyor. 2 sıra düz ya da 2 sıra ters ördüğünüzde haroşa örgü elde edersiniz. O yüzden haroşalı kısmı özellikle söylüyorum. Şimdi arka bedenin sol tarafını örmüş olduk. Kola geçeceğiz. Artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın bir gizli artırma yaptım. Şuradan ayracımı da alayım. Gizli artırmamı yaptım. Roba ayrımı ilmeğim bir tek ilmek olacak arkadaşlar. Bakın şu sıradaki ilmek roba ayrım ilmeğim. Buna şöyle tam altına işaretleyicimi taktım. Bu işaretleyici görünce roba ayrım olduğunu anlayacağım. Öncesine ve sonrasına artırma yapacağım. Şimdi burada artırdım. Roba ayrım ilmeğimi düz olarak ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi arka bedenin sol tarafını ördük. Sırada kolumuz var. Kolumuz için de 7 ilmek örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kolum bitti. Şimdi tekrar artış yapacağız ve şu sıradaki ilmek roba artış ilmeğim. Hemen gelelim şöyle altına işaretleyicimizi hemen takalım. Böylece burayı gördüğümüzde roba ayrım yeri olduğunu anlayacağız. Öncesine gizli artırma yapıyoruz. Sonra roba ayrım ilmeğini örüyoruz ve sonrasına
bir gizli artış yapıyoruz. Evet, kolumuz da bitti. Şimdi ön bedenimizi öreceğiz arkadaşlar. Ön bedenimizde de 15 ilmek öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ön bedenimizi ördük, bitirdik. Yine roba ayrımı. Sıradaki ilmeğimiz roba ayrım ilmeğimiz. Hemen ona da bir işaretleyici takalım. Bunu gördüğümüzde burası roba ayrımımız. Ne yapıyoruz? Öncesinde bir gizli artış yapıyoruz. Sonra roba ayrım ilmeğimizi örüyoruz ve sonra bir gizli artış daha yapıyoruz. İkinci kolumuza geldi. Ne yapmıştık? 7 ilmek örmüştük kolumuz için. İkinci kolumuz için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. Sıradaki ilmek roba ayrım ilmeğimiz. Hemen ona da son bir işaretleyici takalım. İşaretleyicimi taktım. Ne yapıyorduk? Öncesinde bir gizli artırma. Sonra roba ayrım ilmeğimizi örüyorduk. Ve sonrasında bir gizli artırma daha yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz kaldı. Ne yapıyorduk? Son 5 ilmeğimiz ilik düğme için haroşa örgü. Diğer 6 ilmeğimiz de düz örgüydü. Şimdi düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeği de haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Haroşayı düzden ören arkadaşlar tıpkı düz örgü gibi örüp tamamlasınlar. Haroşayı tersten ören arkadaşlar da tersten örerek tamamlasınlar. Evet, ilk kurulumu yaptık. Şimdi arka sırada ne yapıyoruz? İlk 5 ilmeğimizi ve son 5 ilmeğimizi haroşa örgü öreceğiz. Şimdi ilk 5 ilmeğimizin ilkini boşaldım. 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa ördüm. Ardından ipi kendime aldım. Ve sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar var olan ilmeklerimin tamamını, bakın artış yaptığım ilmek de dahil, ters örgü olarak öreceğim ve sıramı tamamlayacağım. Şimdi ilk sıra olduğu için beraber örelim. Bakın ters örgülerle beraber artış yaptığım ilmekler ve diğer ilmeklerim. Hepsini ters örgü olarak örüyorum. Her artış yaptığımızda arkadaşlar 8 ilmeğimiz artıyor. 4 tane roba ayrım yerimiz var. Öncesinde ve sonrasında artış yapıyoruz. Toplamda 8 ilmek her artışta bizim ilmek sayımız artıyor. Böylece robamızı büyütüyoruz. Şimdi biz bir kez artış yaptık. Sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle son 5 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim kaldı. İpi arka tarafa aldım ve bu 5 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, iliğimizde bakın ne kadar düzgün, güzel bir ilik çalışmış olduk. Kurulumu da yaptık. Şimdi bundan sonra ilk 5 ve son 5 ilmeğimiz haroşa olacak. Aradaki ilmeklerimiz düz olacak. Roba ayrım yerlerinde de artış yapacağız. Şimdi ikinci artışı yine beraber yapalım. Önce ilk 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Sonra bakın 2, 4, 5 ördüm. Ardından 6 ilmeğimiz vardı, bir artış yaptık. 7 ilmek oldu burada. O 7 ilmeği örelim. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ilmek ördüm. Bakın şu ilmek bir önceki artışta artırma yaptığım ilmeğim. Bakın hemen işaretleyicim de burada. Ne dedik? Bu bizim roba ayrım yerimiz. Bu işaretleyiciyi gördüğümüzde öncesinde ve sonrasında artış yapıyoruz. Bakın öncesinde bir artış yaptım. Sonra roba ayrım ilmeğini ördüm ve sonrasında bir artış daha yaptım. Buranın artışı bitti. Kola geldik. Kolda 7 ilmeğimiz vardı. Sağından ve solundan artış yaptık. Burada artık 9 ilmeğimiz var. Şimdi bu 9 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın yine roba ayrım yeri gördüm. Hemen bir gizli artırma. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonra bir gizli artırma daha ördüm. Şimdi ön bedene geldik. Ön bedende de 15 ilmeğimiz vardı. Sağında solunda artış yaptığımız için 17 ilmeğimiz oldu. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın ilmeklerim bitti. Yine roba ayrım yerinin oraya geldim. İşaretleyiciyi gördüm. Ne yapıyorduk? Öncesinde bir gizli artırma, sonra roba ayrım ilmeğini örüyoruz ve sonrasında bir gizli artış yaptık. Bitti ön bedenimiz. Şimdi ikinci kolu öreceğiz. Burada da sağında solunda artış yapmıştık. 7 ilmeğimiz vardı. Artık 9 ilmek oldu. O 9 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın 9 ilmeği ördüm. Yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi arkadaşlar burada da 6 ilmeğimiz vardı. Bir gizli artış yaptığımız için bakın 2, 4, 6, 7. Burada bir taraftan artış yaptığımız için buralarda birer ilmek artıyor. Fakat kolda ve ön bedende ikişer ilmek artıyor. Çünkü sağından ve solundan artış yapıyoruz. Ama arka bedende bakın sadece bir tarafta artış yaptığımız için burada artışlar 1 1 ilerliyor. Diğerlerinde 2 2 ilerliyor. Şimdi artışımızı yaptık. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerin İlk 5 ve son 5 ilmeğini haroşa, aradaki ilmekleri ters örgü olarak örüyoruz. Bakın 2, 4, 5'i haroşa ördüm. Sonra ipimi kendime aldım ve son 5 ilmeğe kadar ters örgülerle ilmeğimi örüyorum. Sıramız bittiğinde biz 2 kez artış yapmış olacağız. Örgümüzün düz tarafında 3. kez artışa başlayacağız. Video çok uzun olmasın diye sadece 2 sırayı böyle eksiksiz size gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde birkaç sıra daha artış yapalım. Ondan sonra o sevimli popcorn çalışması var ya. Onu da tığla yapacağız. Çok da kolay ve keyifli bir çalışma olacak. Onunla beraber devam edelim. Şimdi birkaç kez daha artıralım. Biraz örgümüz ilerlesin. Popcorn sıramızda devam edelim. Arkadaşlar bakın 1 2 3 4 kez artırdım. 5. kez artıracağım. Şurada ilmek sayımız 2 4 6 8 10 12 14 15 oldu. Şimdi ilk popcorn çalışmamızı yapalım. Onu da şöyle yapacağız. Bu sıra artış sıramız, 5. kez artıracağız. Hem artış yapacağız hem de aynı zamanda popcornlarımızı çalışacağız. Önce ilik düğme için 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı örüyorum. Geriye kaç ilmek kalıyor? Bakın hemen sayalım. 2 4 6 8 bir dakika.
2, 4, 6, 8, 10 ilmek kalıyor. Hemen şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 6. ilmeğime popcorn çalışacağım. Bakın 2,5 milimetre örgü tığım var. Bunu 2, 2,5, 3 milimetre olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi 5 tane ilmek ördükten sonra şu görmüş olduğunuz 6. ilmeğe popcorn çalışmamı yapacağım. Tığımı bu ilmeğimin arasına sokuyorum. Bakın şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım. Bunun gibi 4 tane trabzan çalışacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum, bakın yine aynı ilmeğin içerisine batıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Bakın 2 tane ilmeğim oldu. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Yine batıyorum aynı ilmeğin içerisine. 1, 2 de çıkıyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Bakın 4 tane ikili trabzan. Bunu isterseniz 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha böyle toplu olur. Hatta ben de öyle yapayım. Tığıma ipimi doladım. Yine ilmeğin içerisine battım. 1, 2 de çıktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan oldu. Bu 5 tane olunca hepsini birlikte şöyle örüyorum. Bakın tek bir ilmeğe düşmüş oluyorum. Sonra şu içine batmış olduğum ilmek var ya, bakın. Bunun şu arka tarafından şöyle batarak şöyle kaydırıyorum. Bu ilmeği boşa bırakıyorum. Yeni ilmeğimi şişime takıyorum. Bir tane popcorn çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Bakın roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma yapıyorum. Roba ayrım ilmeğimi örüyorum. Sonrasında bir gizli artırma daha yapıyorum. Şimdi 5. artırma sıramızı da çalışıyoruz. Şimdi sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim var burada. Tam ortası 8. ilmek yapıyor. Şimdi ikinci popcornumuz için o zaman ne yapacağız? 7 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Bakın burada 2, 4, 6, 7. Şuradaki 8. ilmek benim popcorn ilmeğim. Aynı çalışmayı burada yapalım. Tekrar göstereyim. Bakın ilmeğin içerisine girdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Sonra ilmeğin içerisine ikili trabzanlar çalışıyorum. İster 4 ister 5 tane. Böyle daha kabarık olmasını isteyen arkadaşlar 5 tane çalışabilirler. Daha böyle zayıf olsun istiyorsanız 4 tane çalışabilirsiniz. Ben 5 tane çalışıyorum. Bakın 5 tane ikili trabzanımı çalıştım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birlikte ördüm. Sonra geliyorum. Bakın bu şişteki ilmeğin şöyle arkasından batarak kaydırıyorum. Bu şişteki ilmeği çıkartıyorum. Yeni ilmeği şişime takıyorum. Evet, kolumuzdaki popcornumuzu da çalıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm ve kolum bitti. Roba ayrım ilmeğinin oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ön bedendeyim. Şimdi aynı şeyi ön bedene yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğimiz var. 11, 11, 22. Demek ki 12. ilmeğimiz popcorn ilmeğimiz. Hemen şöyle yapıyoruz. Artışımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 ilmek ördük. 12. ilmeğimiz popcorn dedik. Şimdi kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 11 ilmek burada. 11 ilmek burada. Ortadaki 12. ilmek popcorn ilmeğimiz. Hemen onu da yapalım. Yine tığımla ilmek arasına girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Artık biraz daha hızlı çalışayım. 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. 5'ini birlikte ördüm. Geldim. Şu ilmeğin arasından girerek kaydırdım. Yeni ilmeğimi şişime taktım. Şimdi yine 11 ilmek örerek ön bedenimizi bitireceğiz. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Bakın ön beden bitti. Roba ayrım ilmeğim burada. Öncesine bir gizli artırma. Roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasına bir gizli artırma. İkinci kola geldik. Aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz var. 7 örüyorduk. 8.'ye yapıyorduk. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmeğim popcorn ilmeği. Hemen hızlıca yapayım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonra ikili trabzanlarımı çalışıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tanesini ördüm. Hepsini birlikte. Sonra geldim şu ilmeğin içerisine kaydırdım ve yeni ilmeğimi şişime aldım. Şimdi 7 ilmek örerek kolu bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın kol bitti. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğim yine popcorn ilmeğim. Bunu hemen çalışayım. Bir, 2, 3 zincirimi çektim. Sonra ikili trabzanlarımı çalışıyorum. Evet, 5 tane ikili trabzanımı çalıştım. Hepsini birlikte ördüm. Geldim şu ilmeğin çaprazına girerek kaydırdım ve ilmeği boşa çıkardım. Yeni ilmeği de şişime aldım. Evet, hem artışlarımızı yaptık hem popcornlarımızı yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, tam 5 tane popcorn çalışmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi 5 ilmek düz örgümüz var. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 5 ilmek haroşa örgümüz var. Toplamda 10 ilmek popcorn'dan sonra örüp sıramı tamamladım. Şimdi geri dönelim arkadaşlar. Burada kaç? 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5 diş haroşa olacak. Bu şekilde artırmaya devam edelim. Ben ikinci bir iyilik çalışması daha yapacağım. Onu kaçıncı sırada yaptığımı size söylerim. Şimdi ilk popcornumuz bitti. Artışlara devam edeceğiz ve bir iyilik çalışmamız olacak. Bir miktar öreyim. İkinci iliğimin de yerini ayarlayayım. Sonra yine beraber devam edelim. Arkadaşlar toplamda 7 kez artırma yaptım. Ve arka sırayı ters örgülerle örerek geldim. Şimdi bakın ilk ilikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa
ördüm ve ikinci iliği açtım arkadaşlar. Yani 2 ilik arası 5 diş haroşa oldu. Sonrasında da bakın 2 diş haroşa, toplamda 2 4 6 7 diş haroşa boyunca şu düz örgüden sonra başlangıçtan itibaren sayarsak 2 4 6 8 9 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. 7 kez artış yaptık. Şimdi 8. artış yapacağımız sıradayız. Şimdi bu bir elbise olduğu için şu ilik düğme kısımlarını şöyle birleştireceğiz artık. Ve misinalı şişimizle beraber dönerek örmeye devam edeceğiz. Misinalı şişle birçok örgüler ördük. Artık çok arkadaşım çok rahat bir şekilde örebiliyor. Bundan sonra yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Sadece dönerek öreceğiz. Ne yapacağız? Bir sıra düz örgülerle örgümüzü örüp artışlarımızı yapacağız. Bir sonraki sırada geriye dönüp ters örgülerle örüyorduk ya. Bunu yapmayacağız. Bir sonraki sırada da yine düz örgülerle var olan ilmeklerin tamamını örerek sırayı tamamlayacağız. Çünkü hep düz örgülerle örgümüzü örmemiz gerekiyor. Şimdi birleştirme yapacağız. Bakın ilik kısımlı olan sol taraf üstte, sağ taraf altta olacak şekilde. Geliyorum, bu sağ taraftaki 5 ilmek haroşamız vardı. Bu 5 ilmek haroşamı şöyle yardımcı bir şişe alıyorum. Bakın 2 4 5. Şimdi geliyorum, sol taraftaki şu başlangıç ipimin olduğu 5 ilmeğimin, yani 5 haroşa burada, 5 haroşa arkada olacak şekilde. Bakın örgü ilmeğim önde, iliklerim önde olacak şekilde artık örgümüzü birleştireceğiz. Şimdi bir işaretleyici de buraya takalım. Çünkü burası bizim tur başımız olacak arkadaşlar. Evet, şuraya işaretleyicimi taktım. Artık haroşa örgü de örmeyeceğiz. Bundan sonra hep düz örgü öreceğiz ve sadece popcorn çalışması yapacağız. Robamız bitene kadar da artırmalar yapacağız. Şimdi bakın, geldim, ilk ilmeğimin arasına girdim. Şu ipi biraz sıkı tutun, burası ayrı kalmasın, dikkat edin. Sonra bakın 1 2 3 4 5, 5. ilmek burada. Bakın burada bu ilmeğin arasına batıyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şu ipinizi biraz sıkı tutun, ayrık olmasın. Sonra aynı şeyi ikinci ilmeklere yapıyorum. Bakın, bir bu şişten, bir diğer şişten şöyle batıyorum. Sonra ikisini birlikte örüyorum. Aynı şekilde 3. ilmeklerime bakın battım. Birlikte örtüm. 4. ilmeklerime aynı şekilde battım, ördüm. Şimdi son ilmeğim, bakın, bir bu şişte, bir arkadaki şişte battım ve ikisini birlikte ördüm. Artık bu şişim boşa çıktı. Evet, şimdi birleştirmemizi yaptık. Bakın, ilik düğmeler üst üste bindi. Buraya düğme dikeceğiz. Şu iliğimizden de geçireceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Düz örgülerle beraber roba ayrımının olduğu yere kadar örüyoruz. Bu 8. artırma sıramız. Evet, roba ayrımının olduğu yere kadar geldim. Bakın, roba artış ilmeğim burada. Öncesinde bir gizli artırma, sonra roba ayrım ilmeğini düz örüyorum. Sonra bir gizli artırma daha yapıp koluma geçtim. Kol ilmeklerimi örüyorum. Yine artırmalarımı yapacağım ve artırmaları yaptıktan sonra tekrar tur başına geleceğim. Şimdi artırmalarımızı yapalım, buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın artırmalarımı yaptım ve şimdi tur başına tekrar geldim. Turumu tamamladım.
Şimdi geri dönüp örmek yerine düz olarak bir tur örmüş olacağız. Ve yine aynı şeyi çalışmış olacağız. Bir sıra artırmış, bir sırada artırdığımız ilmeklerimizi örmüş olacağız. Bak. Var olan ilmekleri geri dönüp ters ördüğüm gibi şimdi de dönerek ördüğüm için düz örgülerle bir tur örüyorum. Yani bir sıra bundan sonra artıracağız. Sonraki sırada artırmış olduğumuz bakın bu ilmekleri ve diğer ilmekleri örerek sıramızı, turumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, turu tamamlayalım. Tekrar artış sıramı göstereyim. Sonra bir sonraki artık popcorn çalışmasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, düz örgülerle beraber turumu yine tamamladım. Yeni tura geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 9. kez artış yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüğümde bakın 20. ilmeğim benim roba artış ilmeğim. Zaten şurada ayracım belli. Bakın. Ne yapıyoruz? Hemen öncesinde bir gizli artırma, sonra roba ayrım ilmeğini örüyorum ve sonrasında bir gizli artırma. Şimdi bu sırayı tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Sonra var olan ilmeklerin tamamını, artırdığımız ilmekleri tamamını bir tur örüyoruz. Sonra 10. artırmaya geçiyoruz. Artırarak turu tamamlıyoruz. Sonra var olan ilmeklerin tamamını yeni bir turla örüyoruz ve bu şekilde örmeye, artırmaya devam ediyoruz. Şöyle bir kontrol edeyim. Bakın şu popcorn çalışmamdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bir iki sıra sonra da arkadaşlar yeni popcorn çalışmasına başlayabiliriz. Şimdi bu şekilde artışlarımıza devam edelim. Sonra beraber yine popcornlarla örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, bakın artışlara devam ettim. 10. kez artışımı yaptım ve tamamladım. Şuradan kontrol edelim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 11 ilmek başlangıç ilmeğimiz. Şunlar da arttırdıklarımız. 2, 4, 6, 8, 10. Gördünüz mü? 21'e ulaştı buranın sayısı. 11 ilmek zaten bizim ana ilmek sayımızdı. 10 ilmek daha artırdık. 21'e ilmek sayımız ulaştı. Şimdi 11. kez artış yaparken arkadaşlar aynı zamanda popcorn çalışmamızın ikincisini yapacağız. Şu görmüş olduğunuz popcornumuzun sağına ve soluna birer tane popcorn yerleştireceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi tur başındayız. 10. artışımızı yaptık, bitirdik. Bir tur boyunca var olan ilmekleri ördük. Evet. Şimdi tur başından itibaren başlıyoruz. Bakın. Tur başında 1, 2, tam 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeğim benim popcorn ilmeğim olacak. Onu da şöyle ayarlıyorum. Bakın, bir önceki popcorn, sonra 2, 4, 6, 7 ilmek kalınca popcorn oluyor. Şuradan da bir daha kontrol edeyim. Bir dakika. Şöyle 2, 4, 6, 7, 8. Şurası. Bir daha bakayım. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Evet. Şu ilmek. Arkadaşlar tur başından sonra bakın
Yeni tura başladım. 1 2 ilmek ördüm. 3. ilmeğim şu popcorn ilmeğim. Tam zaten şu ilik düğmenin birleştiği yer var ya, 3. ilmeğe denk geliyor. Burada bizim 5 ilmeğimiz vardı ya. Bunun bakın tam 3. ilmeğine denk geliyor. Şimdi hemen burada bir popcornumuzu yapalım. Ne yapıyorduk? İlmeğimizin içinden tığımızla ilmek çıkartıp 3 zincir çekiyorduk. Sonra trabzan çalışıyorduk. 3 oldu. 4 ve 5. 5 tane olunca hepsini birden örüyorduk. Geliyorduk şu ilmeğin kenarından batıp kaydırıyorduk. Yeni ilmeği de şişimize alıyorduk. Şimdi birinci popcornumuzu çalıştık. Devam edelim düz örgülerle. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüğümde bakın bir önceki popcorn'a geliyor. Bununla 8, sonra 9 10 11 12 13 14 15 ilmek örüyorum. 16. ilmeğim yeni popcorn ilmeğim. Bakın 2 popcorn arasında 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek var. 15 ilmeği ördüm. Şimdi yeni popcornumu da burada çalışıyorum. Çalışıp geleyim. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Bakın. Bir tane burada, bir tane burada. Şimdi düz örgülerle 1 2 ilmek ördüm. Bakın roba ayrımının olduğu yere geldim. Artırmamı yapıyorum. 11. artırma sıramız demiştik. Artırdık. Roba ayrım ilmeğini ördük. Tekrar bir artırma yaptık. Şimdi yeni popcornumuzu nerede yapacağız? Bakın 2 4 6 7 hemen şurada. 2 4 5 ilmek öreceğiz. 6. ilmeğimiz popcorn ilmeği. Artış yaptık. 1 2 3 4 5 ilmek ördük. Bir daha kontrol edelim, yanlış olmasın. Bu ilmekten sonra 2 4 6 7 ilmek, 8. ilmek popcorn ilmeği. Burada çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Yeni ilmeğimi şişime aldım. Ne dedik? 2 popcorn arası 15 ilmek olacak. Şimdi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek ördüm. Bakın yine 16. ilmeğim popcorn ilmeği. Yine çalışıp geliyorum. Evet, çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Sonra 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın kolum bitti. Roba ayrımına geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi geldik ön bedene arkadaşlar. Aynı şeyi burada yapacağız. Bakın bu bir önceki popcorn ilmeği. Şöyle tuttum mu bu. Bakın. 2 4 6 7 ilmekten sonra şu 8. ilmeğe çalışacağız. Yani 2 4 6 8 9 ilmek öreceğiz. 10. ilmeğimiz popcorn. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördük. Bir daha kontrol edelim. 2 4 6 7. Evet. 10. ilmeğimiz popcorn ilmeği. Bunu çalışıp geliyorum. Evet, ilmeğimi çalıştım. Şimdi ne dedik? 2 popcorn arası 15 ilmek. Hemen 15 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. 16 ilmek, 16. ilmeğim şu popcorn, çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüğümde roba artışının oraya geldim. Bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğini ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Yine ikinci kolda aynı şeyi yapacağız. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5 ilmek öreceğiz. 6. ilmeğimiz popcorn. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ilmek popcorn, çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi kolumuzdaki ikinci popcorn çalışmasını yapacağız. Yine araya 15 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. 16. ilmeğim popcorn ilmeğim, çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüğümde ön bedenim bitiyor. Roba ayrım yerimdeyim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi burada ne yapmıştık? Şuradan 15, bakın arkadaşlar. Şimdi şu en son yaptığımız popcorn çalışmamız, 15 ilmek gerisine 16. ilmeğe bir popcorn daha yapacağız. Bunu buradan sayalım, daha kolay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bakın 2 ilmek örüyorum artıştan sonra. Gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek ördüm. 3. ilmeğim popcorn ilmeği, çalışıp geliyorum. Evet, son popcorn çalışmamı da yaptım ve şimdi turumu tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm ve turum bitti. Bakın yeni tura geçeceğiz. 2 ilmek de burada var. 15 ilmek ve popcorn. Yani çok düzgün bir şekilde popcornlarımızı ayarladık. Artışlarımızı 11. kez yaptık. Şimdi var olan ilmeklerin tamamını, bu artırmış olduğumuz ilmeklerde dahil, bir tur boyunca düz örgü olarak örüp tamamlayacağız. Sonra 12. kez artış yapacağız. Sonra tekrar artış yaptığımız ilmekleri bir tur boyunca öreceğiz. Sonra 13. 14. 15. olacak şekilde artışlarımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir miktar daha artıralım. Artık popcorn'dan sonra bir dahaki popcorn sıramıza bayağı var. O yüzden var olan ilmeklerimizle sadece roba artışları yaparak düz örgülerle örgümüze devam edelim. Sonra artışlarımız bitecek. Kolları ayıracağız. Alt bedeni öreceğiz. Sonra kolları öreceğiz. Bu arada bunları yaparken popcorn çalışmalarımıza yine devam edeceğiz ve bu şekilde elbisemizi tamamlayacağız. Şimdi bir miktar örelim, sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın popcorn çalışmamı yaptıktan sonra artırmalarıma
Devam ettim. Tam kaç kez arttırdım? Hemen şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 11 ilmekle başlamıştık. Bunlar da artırma ilmeklerimiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tam 16 kez artırma yaptık. Şimdi tekrar popcorn çalışması yapacağız. Bakın şu son yaptığımız popcorn ilmeğinden sonra şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örgü örmüş olduk. Şimdi yeniden popcorn çalışması yapacağız. Şimdi nasıl ayarlayacağımızı size söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, ilk pomponumuzdan sonra sağına ve soluna popcorn çalışmıştık. Şimdi 12 sıra ördükten sonra ilk popcorn çalıştığımız sıra aynı ilmeğe popcorn çalışacağız. Şimdi tur başlangıcındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10. Şimdi bir kontrol edeyim. Evet, 10 ilmek ördükten sonra bakın 11. ilmeğim popcorn ilmeğim. Bakın bir önceki popcorn çalışmam. Hemen burası benim 11. ilmeğim, popcorn ilmeğim. Çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Şişimi aldım. Şimdi ne dedik? 2 popcorn arası 15 ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın, roba artışının ilmeğinin hemen önündeki ilmek yeni popcorn ilmeğim. Şimdi bir tane de buraya çalışalım. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Şimdi bakın, roba artışının olduğu yerdeyim. 17. kez artışımı yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan sayalım. Bakın, bir önceki popcorn çalışmam burada. Şuraya bir tane yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Hemen şuraya da bir tane yapacağım. 3 ilmekten sonra şuradan da bir kontrol edeyim. 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 8. ilmek. Yani 3 ilmek örüyoruz. Artışı yaptık. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeğim popcorn. Bir kez daha kontrol edelim. Bakın, şu bir önceki şu ilmek 2, 4, 6, 7, 8. Evet, buraya popcornumuzu çalışıyoruz. Artıştan sonra 3 ilmek ördük ve popcorn çalışalım. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi 2 popcorn arası 15 ilmekti. Hemen 15 ilmeğimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. bir önceki popcorn ilmeğim olacak. Evet, doğru. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. 16. ilmeğim popcorn ilmeğim. Bakın, şu ilmeğin devamı. Çalışıp geliyorum. Evet, çalıştım. Şimdi devam ediyoruz. 3. popcornu yapacağız yine kolumuzda. Yine 15 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın, 1, 2, 3 ilmek
roba artışından sonra 3 ilmek atlıyoruz. 4. ilmeğe denk geliyor. Şimdi buraya da bir popcorn çalışayım. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi 1 2 3 ilmek ördüm arkadaşlar. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve artık ön bedendeyim. Şimdi ön bedende de bakın şuradan saydığımızda şöyle şu ilmek. Evet arkadaşlar, şimdi roba artışımızı yaptık düz örgülerle. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyorum. Bakın 8. ilmeğimi zaten işaretledim. 8. ilmeğim popcorn ilmeğim. Şimdi bir daha kontrol edeyim. Tüylü olduğu için biraz ayırt etmekte ben de zorlanıyorum açıkçası. Evet, ilmek şu. Öncesine 2 4 6 7. Bakın 8. ilmek. Evet. Artıştan sonra 2 4 6 7 ilmek örüyorum. Şu 8. ilmek popcorn ilmeğim. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Ön bedenin ilk popcornunu çalıştık. Şimdi 15 ilmek arayla arkadaşlar popcornlarımızı çalışalım yine şuraya kadar. Sonra devam edelim. Evet, son popcorn çalışmamı da ön bedende yaptım. Bakın ön bedende 1 2 3 tane popcorn çalışmış oldum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüğümde roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğini ördüm ve tekrar gizli artırma yaptım. İkinci kolda ve ikinci arka bedendeyim. Tıpkı şuradakiler gibi aynı sayıları takip ederek arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. Sonra bir tur boyunca da düz örgülerle beraber artış yaptığımız ilmeklerimizi örelim. Toplamda 17 artışa tamamlamış olalım. Evet arkadaşlar, 17. artırmamı bitirdim. Bir tur boyunca var olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi ben bu kadar artırmayı yeterli buluyorum. Daha fazla artırmayacağım. Hemen ölçü vereyim size. Bakın şöyle ölçtüğümde 13 santim uzunluğunda bir örgü ördüm. Şöyle düz tutunca, ilik düğme kısmından tuttuğumda. Şimdi roba kısmından ölçü vereceğim size. Şöyle. Bakın buradan tuttuğumda da 16 santim uzunluğunda örmüşüm. Robadan işaret aldığımızda şuranın ikiye katlanmış halini söyleyeceğim. Örgüye yeni başladığımızda ölçü vereceğim demiştim. Biraz şuranın rahatlamasını bekledim. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar ikiye katlanmış halimiz 12 santim. Şöyle boydan boya ölçtüğümüzde de bakın tam 40 santim uzunluğunda da bir yakamız var arkadaşlar. Bayağı geniş bir yaka. Zaten düğmeli bir çalışma ama yakamız oldukça müsait. Şimdi 17 artırma benim için yeterli dedim. Artık kolları ayıracağım ve ön ve arka bedeni birleştireceğim. Şimdi tur başlangıcından itibaren örgümüze başlıyoruz. Şimdi şurası tür başlangıcı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve şunla beraber 28 ilmek ördüğümde roba ayrımının olduğu yere geliyorum arkadaşlar. Şimdi bu roba ayrım ilmeği eğer 2 tane olsaydı birini kola, birini bedene bırakabilirdik. Ya da ikisini kola, ikisini bedene bırakabilirdik. Şimdi de tek ilmeğimiz var. Yine biz istersek bunu bedene, istersek kola ilave edebiliriz. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu kol altındaki popcorn sırasının ayarlamasını yapacağım. Eğer kolda bırakmak mantıklıysa kola bırakacağım. Popcorn çalışmamın sayısını ayarlamak için buna dikkat edeceğim. Eğer popcorn sayım için gerekliyse de bunu bedene alacağım. Şimdi bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar, aslında kola da alabilirmişim, bedene de alabilirmişim. Neye dikkat ettim hemen söyleyeyim. Bakın, bir önceki popcorn ilmeğim bu. Şimdi bundan sonra bir ilmeğim var. Bizim iki popcorn aramız kaç ilmekti? 15 ilmek. Bir tane burada var. Şimdi geliyorum. Burası arka beden, ön bedenle birleştireceğim ya. Ön bedenin popcorn ilmeği de bu. İkisinin arasında 15 ilmek olması lazım. Bir tanesi burada. Şimdi devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek yapmış oldu. İki popcorn arasında 15 ilmek olacak. Dolayısıyla benim 6 ilmek artırmam lazım. Eğer şu koldaki roba ayrımlarını bedene alırsam 4 ilmek arttırmam lazım. Hiçbir şey fark etmiyor. Biz öyle yapalım. Bunu gelelim bedene ilave edelim. Yani roba artış ilmeğini bedene ilave edelim. Sonrasında da ne dedik? 4 ilmek arttırmamız lazım. Onu da arttıralım. Bakın şimdi bunu ilave ettikten sonra ben şöyle artırıyorum. İlmeği örüyorum. İçinden ilmek çıkartıyorum ve şişimi alıyorum. Bir tane arttırdım. Tekrar çıkardığım ilmeğin içerisinden örüyorum. Bir ilmek daha çıkardım. 2. Aynı ilmeği ördüm, çıkardım. 3. Bakın. Son olarak yeni çıkarmış olduğum ilmeğin içinden yine bir ilmek çıkardım. 4 ilmek artırmış oldum. Kol altı artırmamı da yaptım. Şimdi biz kollarımızı elbisemizin alt bedenini bitirdikten sonra öreceğiz. Şimdi koldaki ilmekleri o yüzden böyle bir tutucuya alacağım. Kolumda kaç ilmek kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ilmek arkadaşlar. Bakın 41 ilmeğim kaldı. 17, 17, 34 ediyor artış yapınca. Bizim 7 ilmeğimiz daha vardı. Dolayısıyla kolumuzdaki artışlarla beraber bu sayıya ulaşmış oldu. Şimdi şunu da şöyle yaparsam çok rahat örerim. Bakın, artışları yaptık. 4 ilmek artırdık. Şu roba ayrımının, bakın yine şurada roba ayrım ilmeği var. Onu ön bedene bıraktık. Şimdi 6 ilmek 4 ilmek artırdıktan sonra ön beden ilmeklerimi örüyorum. Şöyle biraz birkaç ilmeği sıkı sıkı örüyorum ki şu ara ayrık kalmasın. Şimdi ön beden ilmeklerimizi örelim diğer kola kadar. Ve diğer kolumuzda da aynı çalışmayı yapalım.
Evet, ön beden ilmeklerimi düz örgülerle örüyorum. Evet, bakın ön beden ilmeklerimi ördüm. Roba ayrım ilmeğim burada. Ne yapıyorduk? Bunu da örüyorduk. Örtük. Kol ilmeklerim kaldı. Şimdi 4 ilmek de burada artıracağız. Sayılarımız aynı. Çevirdim örgümü. Bakın ilk ilmeğin içerisinden ördüm. İlmek çıkardım. Şişe aldım. 1 2 3 4 4 ilmek artırdım. Şimdi buradaki kol ilmeklerimi yine bir ilmek tutucuya alıyorum. Sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ilmeğim de burada var. Bunu da aldım. Şimdi diğer, bakın, arka bedenin diğer tarafıyla birleştireceğiz. Geliyorum. Roba ayrım ilmeğinin, bakın, bir tanesini yine bedene bıraktım. Sadece kol ilmeklerini aldım burada da. Şimdi şöyle ipimi sıkı tutarak şöyle birkaç ilmeği sıkıca örerek geçişini sağladım. Ve şunu da şöyle yaparsam çok rahat. Ve şimdi arkadaşlar birleştirmeyi bitirdim. Ve turumu tamamlıyorum. Evet, 17 kez artış yaptık, bitirdik. Sonra ön ve arka bedeni birleştirdik. Kolları ayırdık. Kol altlarına da 4'er ilmek artış yaptık. Sonra robayı tamamlamış bir şekilde turumuzu tamamladık arkadaşlar. Bundan sonra çok daha kolay ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar var olan ilmeklerimizle beraber yine örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Bakın kollar ayrıldı. Ön ve arka beden birleşti. Gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Şimdi birkaç sıra ördükten sonra şurayı size ölçü versem aslında daha sağlıklı olur ama bir şöyle yuvarlak bir ölçü vereyim. İp şişteyken, örgü şişteyken çok net bir ölçü verilmiyor. Yani oynuyor mutlaka. Ama 28 santim civarında bir kol altı uzunluğumuz oldu. Yani oldukça güzel, rahat, 1-2 belki 3 yaşım bitince göreceğiz. Giyebileceği büyüklükte bir elbise çalışmış olduk. Yakamız oldukça müsait. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar robayı uzatarak daha büyük örebilirler. Ya da daha kısa robayı tutarak daha küçük yaşları 0-1 yaş arası da örebilirsiniz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Var olan ilmeklerimizle beraber örmeye devam edeceğiz. Ve popcornlarımızı çalışmaya devam edeceğiz. Model biraz böyle hafif aşağıya doğru çan giden bir model. Artırma yapacağım. Artırma yapmayı planlıyorum. Artırma yapacağım yere kadar öreyim arkadaşlar. Artırmaları yine beraber yaparak örmeye devam edelim. Arkadaşlar bakın, kol altı birleştirmeden sonra bir tane popcorn çalışması yaptım. Şu kol altı birleştirmeden önce bir tane yapmıştık. Sonra kol altını birleştirdik. 12 sıra ördük. Bir tane yaptık. Şimdi 12 sıra yine ördüm. Tekrar popcorn çalışması yapacağım. Bir artış yapacağımı söylemiştim. O artışı burada yapacağız. Şimdi tur başındayız. Tur başından itibaren örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 ilmek ördüğümde hemen kontrol ediyorum. Siz de böyle kontrol ederek ilerleyin. Tur başınızı şaşırsanız bile arkadaşlar, şu ilmeği şaşırmayın. Bakın böyle takip ettiğimde evet bu ilmek. Şimdi artışı nasıl yapacağız onu söyleyeceğim. Şimdi şu popcorn ilmeğim, bakın 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördüm. 11. ilmeğim popcorn. Tıpkı roba artırırmış gibi bir gizli artırma yapıyorum. Sonra sıradaki ilmeğe popcornumu çalışıyorum. Bu popcornun sağında ve solunda birer tane artırma yapacağız. Bakın. Önce gizli artırmamı yaptım. Sonra popcorn ilmeğime popcornumu çalışıyorum. Evet, 5 tane ikili trabzanımı çalıştım. Hepsini birlikte ördüm. Geldim popcorn ilmeğinin içerisine kaydırarak sabitledim. Yeni ilmeği şişime taktım. Şimdi popcorn'un öncesinde bir artırma yaptık. Ne dedik? Sonrasında da yapacağız. Bir artırma da burada yaptık. Ardından devam ediyoruz. 15 ilmek arayla popcorn yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeği ördüm. Yine sağlamasını yapalım. Kontrol edelim. Sıradaki ilmek bu. Popcorn ilmeği. Ne yapıyoruz? Öncesinde bir gizli artış yapıyoruz. Sonra popcorn ilmeğimizi, popcornumuzu çalışıyoruz. Popcornumu çalıştım. Geldim ilmeğinin içerisine kaydırdım ve ilmeği şişime aldım. Aynı şeyi yapıyoruz. Sonrasında da bir gizli artırma. Bir kez daha göstereyim. Yine 15 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakalım sıradaki ilmeğimiz. Evet, popcorn ilmeği. Hemen öncesinde bir gizli artırma. Ardından popcorn ilmeğime popcornumu çalışıyorum. Bu sırayı hep bu şekilde çalışacağız. Popcorn sayımızın 2 katı kadar ilmek sayımız artacak. Böyle hafif volanlı bir görüntü elde etmiş olacağız elbisemizde. Bakın yine çalıştım. İlmeği şişime aldım. Sonrasında bir gizli artış yaptım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Tur boyunca aynı şeyin tekrarını yapalım. Evet arkadaşlar, bakın son kez popcorn çalışmamı yaptım. Bir gizli artışımı yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örerek turumu tamamladım. Şimdi arkadaşlar, artırma yapmadan önce bizim şişimizde 112 ilmeğimiz vardı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 popcornumuz var. Her popcornumuzun sağında ve solunda 2 ilmek artırdık. Yani toplamda 14 ilmek artırdık. Şu anda şişimizde 126 ilmeğimiz oldu. Ve
15 ilmek arayla popcorn yapıyorduk ya arkadaşlar. Şimdi sağında ve solunda artış yaptığımız için artık 15 değil 17 ilmek şu iki popcorn arasında oldu. Bundan sonra nasıl örelim? Şimdi iki popcorn arası ne dedik? 17 ilmek. Şu bir dahaki popcorn yapma sıramızda 12 sıraydı ya arkadaşlar. Bunu da 14 yapalım. 2 buradan arttırdık ya. 2 de burayı uzatalım, orantılı olsun. Yani 14 sıra ördükten sonra tekrar popcorn'a başlayacağız. Bakın bir önceki popcorn sıramız burada. Ve şu iki popcorn'un arası artık 17 ilmek olacak. Bu şekilde bir miktar örelim. Etek ucuna yaklaşınca da etek ucunda da böyle hafif fırfır, çok değil ama hafif fırfırlı bir çalışma var. Yine o çalışmayla beraber devam edelim. Arkadaşlar, artırma yaptıktan sonra 14 sıra boyunca, bakın burayla bura arası 12, sonra ne dedik, şu arada artırma yaptırdık, burada 15'i 17 yaptık ve dedik ki iki popcorn arası 12 sıraydı, 14 yapalım. Şimdi 14 sıra ördüm ve popcornlarımı çalıştım. Bakın popcorn aralarım 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 17 oldu. Görüyor musunuz? Yine popcornlar hep aynı hizaya denk geldi. Sadece aradaki ilmek sayıları arttı. Şimdi benim için bu ölçü oldukça yeterli. Santim olarak da söyleyeyim. Şimdi kol altından itibaren kaç santim ördük? Şöyle tuttuğumda kol altına kadar olan uzunluğum 22 santim. Şöyle yakaya kadar olan uzunluğum da 36 santim. Şimdi arkadaşlar etek kısmında bir artırma yapacağız. Bakın tur başındayım. Popcornumu ördükten sonra şu popcorn ilmeğim, bakın 1 2 3 sıra ördüm. Şimdi etek kısmının artırmasını yapacağız. Artık popcornumuz yok. Sadece artırma ilmekleri yapacağız ve düz örgü olarak o etek kısmındaki fırfır görünümlü çalışmayı uygulayacağız. Şimdi tur başından başladım. Bakın yine düz örgülerle 1 2 ilmek ördüm. 3. ilmekte 2 ilmek artıracağım. Bakın ilmeğin içerisine girdim. Bir ördüm. Bir doladım ve bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yani 2 artış yaptım. Sonra 1 2 ilmek ördüm. Yine sıradaki ilmeği bakın. Bir ördüm, bir doladım ve bir kez daha ördüm. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 ilmek normal örüyoruz. 3. ilmeği örerken bakın ördüm. İlmek şişimde bir ilmek ördüm. Şişime ipimi doladım. 2 oldu. Tekrar aynı ilmeği ördüm. 3 oldu. 2 ilmek artırdık. Tekrar 1 2 ör. 3. ilmeği artır. 1 2 düz ör. 3. ilmeği artır. 1 2 düz ör. 3. ilmeği artır. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. 2 ilmek örelim. 3. ilmeği artıralım. 1 ilmekten 3 ilmek çıkaralım. Evet, böyle turu tamamlayalım. Arkadaşlar tur sonuna yaklaştım. Turu beraber tamamlayalım. Bakın 1 2 ilmek ördüm. Sonra 3. ilmeği ördüm. Şişime ipimi doladım ve tekrar örerek 3 ilmek çıkardım. 1 2 ilmek ördüm. Bakın son ilmeğim 3. ilmek. Bir ördüm, bir doladım. Tekrar bir kez ördüm ve sıramı tamamladım. İlmek sayımı saymıyorum arkadaşlar. Hep bu şekilde artırmamız gerekiyor.
Sayımızın hiçbir önemi yok. Çünkü model çalışması vesaire filan yapmayacağız. Sayı bize lazım değil. Şimdi var olan ilmeklerimizi bakın artırdığım ilmekler de burada. Düz örgü olarak örüyorum. Bakın 1, 2, 3 görüyor musunuz? Burada artırmış olduk. Tekrar 1, 2, 3. Bakın görüntü de bu oluyor. Görüyor musunuz? Ne kadar düzgün. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Birkaç sıra. Şöyle 10 sıra kadar, tam emin değilim. Yani istediğim uzunluğa gelene kadar göz kararı, biliyorsunuz. Ben kendi sayılarımla, kendi kalıplarımla beraber resimlere bakarak örgüleri örüyorum. Sadece benim için önemli olan model, geri kalanını kendi sayı ve kalıplarımla beraber örüyorum arkadaşlar. İstediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Ondan sonra keseceğiz ve bitireceğiz. Sonra kollarımızı öreceğiz arkadaşlar. Ve çok güzel bir elbise çalışmasını beraber tamamlamış olacağız. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Kesimde yine nasıl kestiğimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, artırma yaptıktan sonra bakın şöyle ördüm. Kaç santim oldu hemen söyleyeyim. Tam 6 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Sıra sayısı olarak da söylersem hemen sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tam 16 sıra boyunca örgümü ördüm. Şimdi arkadaşlar kesim yapacağım. Şu etek kısmının dönmesini istemediğim için düz bir kesim yapmayacağım, ama düz kesim yapmak isteyen arkadaşlar düz kesimde yapabilir. Bu şekilde sanki dönmeyecek ya da daha az dönecek. Bakın. Hem de güzel görünüyor. Şöyle yaptım. Şimdi turum bitti. 16. turu şu artırma yaptıktan sonra ördüm, bitirdim ve kesmeye başladım. Şöyle yaptım. Şu benim tur başındaki ilk ilmeğim olduğunu düşünün arkadaşlar. Bakın sıradaki ilmeğin 1, 2, 3. ilmeği görüyor musunuz? Bunu geldim arkadaşlar şöyle aldım. Şişime taktım. Sonra yanındaki ilmekle beraber ördüm. Sonra da arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın böyle kesince şurası dönmüyor. Yine göstereyim. Bakın şöyle yakından. Şu 1, şuradaki ipleri sayıyoruz. Bu 2, bunun altındaki 3. Geliyorum 3. ilmeği şöyle şişime alıyorum. Sonra ikisini birlikte örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bakın 1, 2, şu 3. 3. ilmeği çıkardım. Şişime aldım. Sonra 2 ilmeği birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bunu yaparken her zamanki gibi esnek kesim yapmaya dikkat edelim. Şu etek kısmımız toplamasın arkadaşlar. Şu yapmış olduğumuz fırfır çalışması aynı böyle bollukta devam etsin. Bir kez daha göstereyim. Bakın 1, 2, 3. 3. ilmeği aldım. Şişime taktım. İkisini birlikte ördüm. Böyle bolca ördüm. Arkadaki ilmeği de üzerinden geçirdim. Bu şekilde var olan ilmeklerimizin tamamını kesip bitirelim. Sonra kol çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar son birkaç ilmeğim kaldı. Bunu beraber yapalım ve öyle kapatalım. Bakın şimdi sıradaki ilmeğim 1, 2 geldim. Üçüncüsünü yukarıya aldım. Birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Yine 1, 2 bakın 3. ilmek bu. Aldım. İkisini birlikte
ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın son ilmeğin 1 2 üçüncü ilmeğin arasından girdim, aldım. İkisini birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın normalde bitti. Şu bizim ilk kesim yapmış olduğumuz ilmeğimiz. Bunu da şöyle çalışacağız. Bakın şu ilmek böyle duracak. Geliyorum. İlk kesim yapmış olduğum ilmek. Bakın arkadaşlar burada. Bunun arasına şöyle giriyorum. Sonra bu ilmeğimi bunun arasından geçiriyorum. Tekrar geliyorum. Bakın buradaki ilmeğin arasından yürütüyorum. Bir daha yapalım. Kaydı. Bakın. Şu başlangıçtaki ilmeği bunun arasından şöyle geçirdim. Sonra geliyorum. Hemen yandaki bunun da arasından şöyle geçirip şöyle iç tarafa aldım. Bakın. Gördünüz mü birleştirmeyi? Birbirinin aynı hizada devam edecek gibi birleştirdim. Şimdi şurada da kaydıracağım ve düğümleyerek sabitliyorum. Şimdi birkaç kez yürüterek fazla ipimi keseceğim. Evet. Bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi fazla ipimizi keselim. Bir kolumuz kaldı arkadaşlar. Kolumuzu da çalışacağız, bitireceğiz. Hatta ben kolumun birini çalıştım bile. Bakın ne kadar güzel bir kol çalışmış oldum. Şimdi aynı kolu diğer tarafa çalışacağız. Bakın ilmeklerimizi ilmek tutucuya almıştık. Şimdi bu ilmeklerin tamamını önce şişimize alacağız. Sonra kolumuzu örmeye başlayacağız. Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi arkadaşlar şöyle 20 ilmek kadar bakın topladım. Burada bir misina boşluğu bırakacağım. O yüzden şöyle şişi boşa aldım. Devam ediyorum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tam 41 ilmeğim kolumda var. Şimdi bakın bunu da böyle aldım. Şurada bir boşluk oldu. Bakın tam böyle orta kısım gibi. Bir tarafta 20, bir tarafta 21 ilmek var. Bakın şurada da tam kol altımız. Burada artış yaparak alt bedeni ördüğümüz kısım var. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Hemen şuraya bir işaretleyici takıyorum ki yerim belli olsun. Şimdi hemen şu kenar kısımdaki ilmeklerden örerek örgümüze başlayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan başlıyoruz bakın. İlk ilmeğimizden itibaren örmeye başlıyoruz. Şu başlangıç ilmeğini de benim gibi şöyle önce örgünüze bir düğümle sabitleyin. Sonra yürüterek örgünün içerisine yedirebilirsiniz. Bakın şöyle.
Şimdi hızlı hızlı örerek bakın o misina boşluğu bıraktığım yere kadar geliyorum. Kolları bütün öreceğiz. Evet, bakın geldim. Şimdi şu boşluğu bakın aşağıya alıyorum. Örecek olduğum şişi kendime doğru çekiyorum. Bu soldaki ilmekleri de bakın şişin ucuna getiriyorum. Ve tekrar örmeye devam ediyorum. Burada sadece dikkat etmeniz gereken, şurada örgüye başlarken şu ipinizi biraz sıkı tutun. Bu arada boşluk olmasın. Hepsi bu kadar. Şimdi devam ediyorum. 20 ilmek bir tarafta ördük. 21 ilmek diğer tarafta örüyoruz. Toplamda 41 ilmeğimiz kolumuzda var. Bakın turu tamamladık. Şimdi şu ara kısma geldik. Böyle açarak göstereceğim. Bakın. Şu kol aramız. Önce şu misina boşlarımızı düzeltelim. Burada bir misina payı bırakmayı unutmayın. Rahat örebilmemiz için bu bize lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir boşluğumuz var. Şu işaretleyicimizi şimdi takalım. Ve ilmek çıkartacağız. Şuradaki görmüş olduğunuz boşluklardan ilmek çıkaracağız. Ben tam diğer kolum için 7 ilmek çıkardım. Bakın. Sırayla batıyorum. Hem örüyorum hem ilmek çıkartıyorum. Bakın 1. Geldim sıradakine battım. 2. Sıradaki 3. Sıradaki 4. Sıradaki 5. Sıradaki 6. Ve sıradakine batınca bakın 7 ilmek çıkardık. 2, 4, 6, 7. Şimdi devam ediyoruz. Ne oldu? 41 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek daha çıkardık. Artık şişimizde 47 ilmek oldu. Ama bu kol altındaki, şimdi bu almış olduğumuz ilmekleri, kol altını düzgün bir şekilde örebilmek için, yani düzgün bir kalıp yapabilmek için sağdan soldan kesim yapacağız. Çok kolay bir şekilde hemen göstereceğim. Şimdi tekrar kol altına kadar örelim. Bu kol çalışmasını yaparken kullanmış olduğunuz misinalı şişin misinası ne kadar uzun olursa o kadar rahat örülüyor arkadaşlar. Benim şu anda 60 santimlik misinalı şişim çok rahat değil. 80 santim olsaydı çok daha rahat olurdu. Evet, şimdi tekrar kol altına ilmek aldığım yere kadar örgümü örmüş oldum. Zaten burada işaretleyicim var. Bakın. Burada. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi şöyle yapacağız. Şu son 40, şuradaki son ilmeği örmeyeceğiz. Yani sıra sonundaki, ben bunu yanlışlıkla ördüm. Bir ilmek eksik öreceğiz. Bak, şu son ilmeği örmüyoruz. Bu şişte işaretleyiciyi taktığımız yer burada. Bakın şimdi ikisini birlikte öreceğim. Çıkardım işaretleyiciyi. Buradaki son ilmekle şuradan 7 ilmek çıkarmış olduğumuz ilk ilmek var ya. İkisini birlikte şöyle soldan sağa doğru. Şu yönlerini değiştirelim. Düzgün bir kesim olsun. Bakın kestim. Gördünüz mü? Şimdi ne oldu? Burada 6 ilmek kaldı. Aynı şeyi burada yapacağız. 2, 4, 5 ilmek öreceğiz. 6. ilmekle normal kol ilmeğimizi birlikte öreceğiz. Bakın şimdi örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın son çıkarmış olduğum ilmek ve normal kol ilmeğim yanında. Bunları da böyle soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Ne olmuş oldu? 7 ilmeğimiz, bakın 2, 4, 1,
1 2 3 4 5 ilmeğe inmiş oldu. Şu aradaki ilmekler 2 4 5, bu kol kısmımızdaki ilmekle beraber ördüğümüz ilmek. Şimdi devam ediyoruz. Yine şu tur başına kadar ilmeklerimizi örelim. Bu arada kolda da popcorn çalışması yapacağız ama zaten bakın son yapmış olduğumuz popcorn burada. 1 2 3 4 5 sıra örmüş olduk. Onu 12 sıra arayla zaten yapıyoruz. Yani popcorn çalışması yapacağız ama daha çok var popcorn sıramıza. Şimdi şuraları özellikle gösteriyorum. Durdurmak istemiyorum ki nasıl ördüğümü görün arkadaşlar. Bakın omuz kısmına geldim. Şimdi şu aşağıya mutlaka pay bırakıyorum. Onu unutmayın. Şu her zaman olacak. Her iki tarafta da. Sonra devam ediyorum. Bakın. Dediğim gibi misinanız ne kadar uzunsa bu kol çalışmalarında o kadar rahat örülüyor. Şimdi benimki biraz kısa kaldı. Bir de ilk ilmeği şöyle atarken dikkat edin. Şurada bol kalmasın. Yine aynı şeyi yapalım. Son ilmeğe kadar örelim. İşaretleyicimiz zaten bakın burada. İşaretleyicinin hemen önündeki ilmeğe kadar var olan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 48 ilmek vardı yaptığımız ilmek toplamalarla beraber. İkisini kesmiştik. 45 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi 2 tane daha keseceğiz ve 43 kalacak. Bakın. İşaretleyicimin öncesindeki kol ilmeğim, işaretleyiciyi çıkardım. İşaretleyiciden sonraki kol altında çıkarmış olduğum ilmek. Sağdan sola doğru bakın yine birlikte ördüm. Şunu yine takalım. Sonra devam edelim. 1 2 3 ilmek ördüğümde bakın bir önceki kesim yaptığım kol ilmeğim, bu da aradaki ilmek. Bunları da şöyle soldan sağa ikisini birlikte örüyorum. Bakın arada 5 ilmek kalmıştı. Şimdi 1 2 3 ilmek kaldı. Şu ve şu ilmeklerim de 2 ilmeği birlikte örmüş olduğum ilmeklerim. Şimdi ilmek sayım 43'e inmiş oldu. Bunu bir kez daha yapacağız arkadaşlar. Yine öreyim. Hatta ben öreyim, yine şu tur başına kadar geleyim. Artık burayı öğrenmişsinizdir. Videoyu gereksiz bir şekilde uzatmayalım. Bakın. Örerek tur başına kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın tur başından hemen önceki ilmeğe kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi şu ayracımı çıkarıyorum. Bakın şişimi alıyorum. Şöyle ikisinin birlikte yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Şimdi arada bakın 2 tane kol altında artırma yapmış olduğumuz 7 ilmekten 2 tane kaldı. Daha kesmeyeceğiz. Toplamda 42 ilmeğimiz kaldı. Şimdi şu 2 ilmeği birlikte ördükten sonra bir ilmek örüyorum. Artık burası benim tur başlangıcım oluyor. Daha doğrusu burası ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam kol altı ortası oluyor. Bakın şuradan göstereyim size ne yaptık. Bakın aynı şeyi burada yaptım. Ne kadar düzgün oldu bir bakın. Bakın şu toplamış olduğum ilmekler 7 tane hemen burada. Sonra bakın kestim. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa. Ve 2 ilmek bıraktım. Bakın kol altımız ne kadar düzgün oldu. Şimdi aynı çalışmayı burada yaptık. Bu ortada 2 ilmek kaldı. Birini kolun bir tarafına, birini bir tarafına bıraktık ve ayracı tam buraya taktık. Burası bizim kol altı ortamız oldu. Burayı hep böyle işaretleyiciyle beraber muhafaza edelim. Çünkü bizim artık tur başımızda burası olmuş oldu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız?
Bundan sonra var olan ilmekleri arkadaşlar hep bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ta ki popcorn çalışmasına kadar. İlk popcorn çalışmasını ben yine size göstereyim. Sonrasında zaten aynı elbisemizin bedeninde olduğu gibi örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir kontrol edeyim kaçıncı sıramız olmuş oldu popcorn'da. 1 2 3 4 5 6 7. Ben bunu arkadaşlar 12'ye tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar bakın kolumu bir miktar ördüm. Şuradaki son popcorn çalışmamdan yukarıya doğru saydığımda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra örmüş oldum. Yani yeni popcorn çalışmamızı yapacağız. Bakın şuradaki popcornumuz var ya, bir önceki popcornumuz, bunun ilmeğini hiza alacağız. Şu ilmek, bir daha kontrol edelim. Bakın şöyle tuttuğumda bu ilmek. Yani biz başlangıçtan itibaren 2 4 6 8 10 12 14 ilmek öreceğiz. 15. ilmek, bir daha kontrol edelim, yanlış olmaz. Şu ilmek 14 ilmek öreceğiz. 2 4 6 8 10 12 13 ilmek öreceğiz. 14. ilmek. Siz de aynı benim yaptığım gibi şöyle hiza alın. Evet, bakın şu ilmek, hemen buna bir işaretleyici takalım, yine sayarız orada da. Şimdi şu turbaşı dediğimiz yer var ya, tam kol altının olduğu yer, buradan sayıyoruz. 13 ilmek öreceğiz. 14. ilmek bizim popcorn ilmeğimiz. Şimdi tur başlangıcında başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şuradan hemen şunu çıkaralım. 2 4 6 8 9 devam ediyorum. 10 11 12 13 ilmek ördük. Şimdi bir daha kontrol edelim. Şu 14. ilmek popcorn ilmeğimiz olması lazım. Şimdi benim ipim tüylü olduğu için biraz tabi zorlanıyorum, ama siz tüysüz iple örerseniz evet, burası hiç zorlanmadan zaten çok net görebilirsiniz. 13 ilmek ördüm. 14. ilmeğime popcorn yapıyorum. Bir önceki popcornla beraber hiza alarak kontrol ettim ve emin oldum. Şimdi ilk popcorn'u beraber yapalım. Ne yapıyorduk? 3 zincir çekip aynı ilmeğin içerisine 5 tane ikili trabzan çalışıyorduk. 4 ve 5. Sonra şöyle ilmeğin çaprazından tığımızla batıp bunları önce bir teke indirip sonra ilmeğimizin içerisinden batıp şöyle kaydırıp yeni ilmeğe şişimizi alıyorduk. 2 popcorn arası 15 ilmekti. Şimdi 15 ilmek örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek ördüm. Şimdi devam edeceğim. Ve 15. Şimdi 16. ilmeğimin popcorn ilmeğimin olması lazım. Hemen kontrol ediyorum. Bakın. Popcorn ilmeğim bu. Evet. Şimdi ikinci popcorn'u da buraya yapıyorum. Hemen bunu da yine beraber yapalım. 3 zincir çektim.
ve ilmeğimin içerisine 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. Evet, 5 oldu. Hepsini birlikte ördüm. Geldim şu popcorn çalıştığım ilmeğe kaydırdım ve yeni ilmeğimi şişime aldım. Evet, popcornum da bitti. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek örerek turumu tamamlamış oldum. Yine kol altındaki orta kısma bakın gelmiş olduk. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Daha artık örmeyeceğim, göstermeyeceğim. Şu kol altını hiç kaybetmeyelim. Hep hizamız dursun. Bakın. Ne yaptık? Bakın, bir popcorn burada çalıştık. Şöyle düzeltelim. Bir tane de burada çalıştık. 2 tane popcorn yaptık. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Kolda hiç kesimimiz yok. Sadece bilek kısmında kesim yapacağız. O kol bantını çalışırken. 12 sıra öreceğiz. Bakın, bir önceki popcorn ilmeklerimiz belli. Yine 2 popcorn arası 15 ilmek arkadaşlar. Şu ortadan başlayacağız. 2, 4, 5. Hemen yerini de söyleyeyim size. Evet. 2, 4, 5 ilmek öreceğiz. Bakın, 6. ilmeğimiz popcorn. Sonra 15 ilmek öreceğiz. Bakın, 16. ilmeğim hemen burada popcorn. Tekrar 15 ilmek öreceğim. Bakın, 16. ilmeğim popcorn. Son popcorn çalışmamdan sonra da bakın 2, 4, 5 ilmek öreceğim ve turu tamamlamış olacağım. Hizayı şu ortadan alıyoruz. Bu şekilde kaç sıra öreceğimizi hemen şimdi diğer kolumuza bakalım ve söyleyelim. Biz şimdi arkadaşlar şurayı örmüş olduk. Bakın, 12 sıra ördükten sonra bakın 1 2 3 popcorn'u çalışma olacak. Tekrar 12 sıra öreceğiz. Yine 1 2 popcorn'u çalışma olacak. 2 popcorn'u çalışmayı da bitirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 sıra öreceğiz ve şu bilek kısmını, kol bantını örerek artık elbisemizi tamamlayacağız. Şimdi popcornlarımızı örelim. Şu haroşa çalışmasında beraber devam edelim. Bu arada etek çalışmamı bakın arkadaşlar, ne kadar güzel oldu. Dönmüyor, görüyor musunuz? Bu normalde düz örgü olarak biz bunu kesseydik böyle kıvrılacaktı. Bu teknikle beraber böyle harika bir çalışma olmuş oldu. Evet, şimdi kolumuzu da örelim, sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın kolumu yine diğeri gibi birebir ördüm. Gördüğünüz gibi. En son popcorn çalışmamı yaptım ve düz örgülerle beraber 1 2 3 4 5 6 tur boyunca ördüm. Bu benim için yeterli bir kol uzunluğu. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar olursa kolu biraz daha uzatabilirler. Evet, şimdi arkadaşlar bilek kısmımızı çalışacağız. Haroşa örgüyle çalışacağız. Ve aynı zamanda bu 42 ilmeğimiz vardı kolumuzda. Bilek kısmımız için ilmek sayımızı bir miktar azaltacağız. Şimdi dönerek misinalı şişle ördüğümüz örgülerde haroşa örgü elde edebilmek için bir sıra düz, bir sıra ters örülür arkadaşlar. Biz 6 sıra düz ördük. 6. sıra düzümüz aslında bizim haroşa örgümüzün düz sırasıydı. Şimdi ters örgülerle çalışacağız ve haroşa dişimiz oluşacak. Şimdi başlıyorum. Tur başlangıcında 1 2 ilmek ters örüyorum. Sonra eksiltme de yapıyoruz bu sırada. Bakın, sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmek kestim. Sonra 1 ilmek ördüm. Tekrar 1 ilmek kestim. Ters örgülerle 1 ilmeği örüyorum. Yine ters örgüyle 2 ilmeği birlikte. Bir normal,
ters örüyorum. 1-2 ilmeği birlikte. Bakın haroşa dişim oluşmuş oluyor. Aynı zamanda da ilmeklerimde eksiltme yapmış oluyorum. 2 ilmeği bir, sonra sıradaki ilmeği kendi başına. Bakın 2 ilmeği bir, şimdi sıradaki ilmeği kendi başına örelim. Sıradaki ilmek kendi başına ördük. Ters örgüyle örüyoruz. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örgü olarak örüyorum. Sonra bir normal ters. Sonra ikisini birlikte. Bir normal, ikisini birlikte, bir normal, ikisini birlikte, bir normal, ikisini birlikte, bir normal, ikisini birlikte ördükten sonra bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Daha kesmiyorum. 1 2 3 terste sıramı tamamlıyorum. Şimdi sayalım bakalım kaç ilmeğimiz kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 15, şuradan sayalım, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sanırım. Şimdi şu sırayı örerken tekrar sayacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci haroşa dişimizi örmek için önce bir tur boyunca var olan ilmekleri düz örgü olarak öreceğiz. Hem de bu sırada sayalım. Bakalım kaç ilmeğimiz kaldı. Evet. Şu başlangıcı biraz sıkarak başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 ilmek burada var. İp dolanmış, o yüzden şaşırmışım arkadaşlar. Orası 15 mi 16 mı emin olamadım. 15'miş. Şimdi devam edelim. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, tam 30 ilmeğimiz var bilek kısmımızda. Şimdi bir tur yine düz örgümüzü ördük ve bitirdik. İkinci diş haroşa örgümüzü elde edebilmek için yeni turumuzda var olan ilmeklerimizi bir tur boyunca yine ters örgü öreceğiz. Böylece ikinci diş haroşa örgümüzü elde etmiş olacağız. Bak, tur başındayım. Başladım ters örgülerle. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Bakın ikinci diş haroşa örgüm oluşmuş oluyor. Arkadaşlar bunu 3'e tamamlayacağız. Şimdi şu var olan turumuzu ters tamamladıktan sonra bir tur boyunca düz, sonra bir tur boyunca ters örelim. Toplamda 3 diş haroşa olsun. Sonra zaten keserek tamamlayacağız. Elbisemizi son halimizde şöyle göreceğiz nasıl bir güzellik örmüşüz. Evet, 3 diş haroşaya tamamlayıp geliyorum. Evet, ters örgülerle 3. diş haroşa örgümü tamamlamış oldum.
Bakın tam 3 diş haroşa örgüm oldu. 1 2 3. Şimdi artık tur başındayım ve keserek çalışmamı tamamlıyorum. Düz örgülerle öreceğiz ve esnek bir kesim yapacağız. Sıkı kesmeyeceğiz ki bu bilek kısmımız dar olmasın. Esnek ve güzel bir kesim yapacağız. Şimdi tur başından itibaren başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İlk kesmemi yaptım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Böyle bol örgülerle örün arkadaşlar. Sıkı bir kesim olmasın. Bu şekilde 30 ilmeğimizin tamamını kesiyoruz. Artık elbisemiz bitti. Sadece düğmelerimizi dikeceğiz. Ve çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Kalıbımız çok güzel. Modelimiz çok güzel. Ve ipim çok güzel. Yani siz benim ördüğüm iple örmek zorunda değilsiniz. Benzeri ipler kullanabilirsiniz. Bebek örgü ipleriyle örebilirsiniz. Nako Elite Baby, Alize Baby Best, Kartopu Baby One. Yani şimdiye kadar kullanmış olduğunuz bebe ipleriyle de örebilirsiniz. Ama bu ipler artık daha çok kullanılıyor. Yani 2022-2023 ipleri bunlar artık arkadaşlar. Bebeklerde de bunlar kullanılıyor ve çok yumuşak. Ve arkadaşlar 1,5 yumaktan biraz fazla ip kullanarak bu elbiseyi örmüş oldum. Yani ip de bereketli çıktı. 1,5 yumaktan biraz fazla. 2 yumaktan az. 1,5'tan biraz fazla. Evet, ilmeklerimin bakın tamamını örerek kestim. Bol örgülerle böyle sıkmadan ördüm ve kestim. Son ilmeğimi de ördüm ve kestim. Şimdi bakın son ilmeğim şişimin üzerinde. Bakın burada. Bunu kaçırmıyorum. Yine tığımla beraber bakın. Tur başında ilk kesmiş olduğum ilmeği bakın burada. Şuraya şöyle tığla girdim. Etekte yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Geldim bu ilmeği buraya aldım. Bakın birleştirdim. Gördünüz mü ne kadar düzgün oldu. Şimdi bunu arkaya alalım. Şurada tekrar düğümleyelim, sağlam olsun. Sonra da örgümüzün içinden birkaç kez yürütelim. Bakın. Evet, fazlasını kesebilirim. Evet, kolumuz da bitti. Şimdi arkadaşlar öyle bir güzellik ördük ki tamamını gördüğünüzde bayılacaksınız gerçekten. Ben çok beğendim. Şimdi şu düğmelerim vardı. Buraya düğmelerimi dikeyim, kameramı ayarlayayım. Son halimizi görelim. Evet arkadaşlar bakın elbisem bitti ve ne kadar güzel oldu. Arkadaşlar tam 2 yumak iple beraber bu görmüş olduğunuz elbiseyi örmüş oldum. Bakın böyle inceli düğmeler kullandım. Arka kısmında da ve yumuşacık çok güzel bir elbise çalıştık. Şimdi bu elbisemizin büyüklüğü ne kadar oldu ve kaç yaşa kullanılabilir? Bence rahat 1-2 yaş belki 3 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Hemen ölçülerini vereyim. Bakın kol altından kol altına 28 santim genişliğimiz var. Oldukça geniş. Şu yakadan
etek ucuna kadar uzunluğum tam 40 santimetre. Kol altından etek ucuna kadar uzunluğum şöyle tuttuğumda 25-26 santim. Kolumun uzunluğu şöyle yaka kısmından, omuzdan tuttuğumda 30 santim. Kol altından tuttuğumda da 16-17 santim arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi rahat, 1 yaştan sonra 2-3 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu ve çok hafif. Bakın. Böyle yumuşacık arkadaşlar. Tavşan tüyü gibi böyle çok güzel bir elbise çalışmış olduk sizlerle birlikte. Şimdi bu çalışmayı böyle bitirdim. Bunun hırkasını yapacağım arkadaşlar. Yine aynı ipi kullanacağım. Çok beğendim. Beyaz rengiyle beraber bir anlatım yapacağım. Sonra buna İngiliz tarzı bir bere çok yakışır. İngiliz tarzı bir bere anlatımı da yapacağım. Böyle tam takım çalışacağız. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.